Evet, bugün Godox'un ZP1 isimli modelini, gimbal'ını inceliyoruz. Bunun testini yapacağız. Bunun için kaykay pistine geldik. Seka Park'tayız. Ben şimdi bunun kurulumunu yapıyorum. Gimbal'ımızda kutu içeriği olarak tahmin edebileceğiniz gibi bir adet gimbal. Bu ayak çok tatlı olmuş, çok güzel bir ayak. Yani şirin, taşıması kolay, taşıması da rahat. Gimbal'ımızı sıkıştırmalı ayakları kullanarak ortaya yerleştiriyor. Ve mükemmel bir kalibrasyon. Makineyi açar açmaz kalibrasyonunu yaptım. Makine şu an kapalı. Kalibrasyonunu yapabilmeniz için bir adet mandal bulunuyor. Makineniz hafifse şu tarafa, ağırsa bu tarafa doğru getirerek, kaydırarak hassas bir şekilde ayarımızı yapabiliriz. Biraz yatıyor şu an. Pardon. Biraz bir dengesizlik var. Evet, ilk testimiz takip testimiz. Gördüğünüz gibi gimbal gayet güzel, başarılı bir şekilde takibini gerçekleştiriyor. Fakat gimbal'ımızın dönebildiği belli eksen var. 270 derece olması lazım. Tam olarak açısını baktığım zaman alt yazı olarak ekleyeceğim. Biraz daha hızlı test yapıyorum. Yakalaması açısından. Evet. Peki yüzümü dönersem ne oluyor? Bıraktı. Yüzümü döndüm, beni bıraktı. Tekrar görürse tekrar algılamıyor. Kaybettiği zaman bırakıyor takibi. Kadrajdan çıktığınız zaman, yüzünüzü döndüğünüz zaman takibi bırakıyor. Şu an takipteyiz. Tekrar takipteyiz. Eğiliyorum. Güzel. Güzel, başarılı. Çok eğlenceli ama. Evet. Bak. Evet. Uzaklaşıyorum. Takip ediyor. Yüzümü döndüğüm an gidiyor ama ikimiz de gördü şimdi galiba. Ben devam edemiyorum. Sen devam et. Güzel. Güzel, ben bu takip özelliğini beğendim. Ön kamerayı kullanırken 1080p çekim yapabiliyorsunuz. Benim kameram şu an, ön kameram 4K hatta çekim yapabiliyor. Ama 4K modu henüz gelmemiş. Uygulama sanırım çok yeni olduğu için güncellemelerle bunun düzeleceğini düşünüyorum. Birazdan skate park'a geçeceğiz. Atlamalı, zıplamalı, devasa takip sahneleri çekeceğiz. Ama orada telefonumun kendi kamera uygulaması olan Samsung kamerayı kullanacağım. Çünkü 4K 60p çekmek istiyorum. Orada gimbal'ın sarsıntı, koşu ve benzer özelliklerini test edeceğiz. 4K 60p çeken bir kameram var, telefonum var ama gördüğünüz gibi uygulama özelliklerinde 4K 30p desteğimiz var. 4K 60p desteği henüz gelmedi ve şöyle bir dezavantajı var uygulamamızın. 3 tane kameram var. Balık gözü, mid ve tele olmak üzere 3 tane kameram var. Tek bir kamerayı kullanabiliyorum. Böyle bir dezavantajımız var. Şu an eksilerle başlayalım, artılarla devam edeceğiz. Gerçi demin bir tane artıdan bahsetmiştik. Yüz takibi gerçekten başarılı. Bir tane follow modumuz var. Follow modda sağa sola pan yapabiliyorsunuz. Lock modu var. Kilit modu hiçbir şekilde hiçbir tarafa dönmüyor. Lock modundayken üst tuşa tıkladığınız zaman Go moduna geçiyor. Bayağı seri, hızlı hareketler yapmanızı sağlıyor. Bu hareketli çekimlerde, spor çekimlerinde, basket çekiminde, atıyorum futbol çekiminde, benzeri bayağı aksiyon olan sahnelerde çok etkili bir çekim sunar. Onun haricinde alt tuşa 2 kere tıkladığınız zaman, şu aşağıda görmüş olduğunuz tuşa 2 kere tıkladığınız zaman gimbal'ı sıfırlıyor. İlk başladığınız ayarlara geri dönüyor. Hareket olarak, özellikler ayarlar olarak değil. Burada bir tane tekerimiz var. Tekerimiz istersek netlik atmamızı sağlıyor, istersek zoom yapmamızı sağlıyor. Fakat biraz önce söylediğim gibi ben diğer kameralarımı, telefonumun kameralarını kullanamadığım için zoom'u tamamen dijital olarak yapıyor. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Skate park'a geçiyoruz. Videomuzun açılışını yürüyüş testiyle açıyoruz. Şimdi şuradan bir yürüyüş gerçekleştireceğim. Berke Bey merhabalar efendim. Duyduğumuza göre burada da en havalı hareketler yapan sen misin? Evet. Ne yapalım? Çekebilirsin değil mi? Bir sakıncası yok. Şöyle söyleyeyim. Şu rampa var ya, Osman yazıyor. Oradan yandaki rampalara atlayacağım. Buradan ayağım koymadan çocuğun oraya atlayacağım. Oo. Bak şu abi. Ha. Orayı alın. Abi buradan böyle dönüyor. Tamam.
Ya aynısının tersini mi? Burada mı? Tamam. Bekle dur. Şuraya geçeyim. Tamam. Oha. Bu kadar yükseleceğini bilmiyordum ya. Ulan. Şu en başta yaptığını bir daha yapabilir misin? Ne yapalım? Kaykaycıların peşine düştük. Şimdi kaykaya geçiyoruz. Biraz paten çektik. Gördünüz zaten. Biraz kaykaya geçiyoruz. Geçemiyorum. Şimdi ne yapacaksın? Oradan oraya. Tamam. Ya oğlum ben de bayağı büyük bir hareket yapacaksın diye bekliyorum. Hızını alıyorsun sandım. Şimdi uygulama olarak Filmic Pro'yu kullanıyorum. Filmic Pro bana geniş bir renk skalası verdiği için zaten ben bu uygulamayı kullanıyordum. Godox'un uygulaması biraz eksik olduğunu söylemiştim. Bu uygulamada log profil çekim yapabildiğim için bu uygulamayı kullanıyorum. Abi yapma. Devam. Dur bakayım bir de karşıdan çekebiliyor muyuz ya? Bir daha yapabiliyor musun? Bir daha. Kaydettim neyse Allah'tan kaydettim. Sen kaykayla kay, ben biraz koşu testi çekeyim Gimble'la. Patlıyor mu sesin? Bağırıyoruz ama. İyi, sıkıntı yok. Oh, yoruldum. Olmadı. Bir daha. En üst. Neyse, merdiven var mesela arka tarafta. Merdiven de çekebilirsiniz. Yuvarlanmazsınız değil mi merdiven falan? Bir şey olmaz, en fazla düşerim kalkarım. Adamın işi var lan. Aynen abi. Tamam yapalım. Hatta o da atlayabiliyor merdivenden. Sen de ismini söyle bari de. Berkay. Gel. Biraz daha uca doğru atla da. Hazırım. Evet, güzel oldu. Çok güzel. 2 tane kamera çektik. Bunu da paylaşırsın. Aynen. Merak etme ya, rezil etmeyeceğim seni. Olsun abi, etsen de olur da. Bekle. Bir saniye. Evet. Video çekerken o hareket. Aynen. Azıcık zenginleştirelim klibi. Evet. Oha. Oha. Aa orada. Kıvrık. Kıvrık saçlı. Neydi? Berkay mıydı? Berkay! Şu an ilk defa telefonun Go modunu deniyorum. 240p 1080 çözünürlüğümüz. Aha geliyor birden. Ulan oğlum kamera arkada kaldı. Ne yapıyorsun? Çıldırmışlar ya. Demin adam kendini sakatladı. Bekleyin orada, bekleyin. Kay. Oğlum diğer kameraya da dikkat et. Video üstünlük geliyor. Abi yap. Bu adam bir daha bir şey desem ölecek herhalde. Lan en kolay hareketler düşüyor mesela. Yalnız inceleme sırasında telefonun pili bitecek gibi duruyor ama bakalım. Oğlum buradan dedin. Buradan dedin. Tamam bak, oradan buraya atlayacağım.
Ben buradan atladın şimdi ama. Ben buradan sandım. Burayı aldım. tamam. Tamam buradan atlasan da olur. Fark etmez. Bana doğru yeri söyle yeter. Tamam kapat kaydı. Şimdi söylemeyi unuttuğum bir şey var. Bu testimiz gimbal testi olduğu için telefonun kendi tüm sabitleyicilerini kapattım. 3 lenste de 3 kamerada da sabitleyicileri, dijital sabitleyici, optik image stabilization özelliklerinin hepsini kapattım. Çünkü gimbal testi yapıyoruz. Bu şekilde testimi gerçekleştirdim. Bak bak, demin çektiğimiz patencerin hepsi bizden kaçmak için pistin öbür tarafına yerleşmişler. Göster. Bak oradalar bak. Hepsi orada, kaçmışlar bizden. Oğlum bende bir şey var galiba ya. Ne gibi? Herkesi deviriyorum. Skatepark'taki çekimimizi bitirdik. Çekimin daha sonuna geldik. DP1 ile ilgili yorumlarımı, videonun kurgusunu yaptıktan sonra, videolara bilgisayarda baktıktan sonra, editini yaptıktan sonra, montajını yaptıktan sonra son yorum yapacağım. Yardımlarından dolayı Onur'a çok teşekkür ediyorum. Kendine çevir. Şu an kullanım açısından Godox DP1'de gördüğüm eksiklerden bir tanesi. Vortex modu yok. Ben onu bulamadım. Varsa da ben göremedim. Gerçi bu da güncellemeyle gelecek bir özellik, gelebilecek bir özellik. Onun haricinde F modunda sağa sola dönmesi garip kalmış. Birçok gimbal'da F modundayken yukarı aşağı da hareket yapabiliyorsunuz. Bunda F modundayken yukarı aşağı hareketi yapamıyorsunuz. Lock modu alıp arkadaki tetiğe basıp yukarı aşağı kaydırma hareketini yapıyorsunuz. Yukarıdaki tuşa bastığınızda da hızlı Go moduna geçiyor. Onun haricinde pil ömrü olarak gayet yeterli oldu. Telefonumun pili bitti ama çekim sırasında telefonumun pili bitti. Çünkü Godox'un vaat ettiği gibi telefon gimbal'a takılıyken şarja takılması imkansız. Çünkü şarj kısmını komple kapatan bir sistem var. Yani gimbal'ı sabitlediğiniz anda şarj girişiniz kapanıyor. Çekimle ilgili, sabitleme ile ilgili eksilerini, artılarını videoyu montajından sonra anlatacağım. Şimdi videoya geçiyoruz. Kanalı beğenip, takip edip, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. ZP1 ile güzel bir gün geçirdik. Konuşamıyorum. Dur çık bir kafamda toparlayayım. ZP1 ile yaptığımız çekimi sona erdirdik. Video nasıl olmuş? Videoyu beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çekimi tamamen cep telefonuyla yaptık. Genel yorumlarımı en sonunda belirteceğimi söylemiştim. Godox gimbal'ımız yürüyüş testinde, koşu testinde, takip testinde oldukça başarılı sonuçlar verdi. Bir tek uygulaması biraz eksik. Uygulamasında hala Türkçe dil desteğimiz yok. Hala Türkçe dil desteğimiz yok. Uygulama çok yeni ama ilerleyen günlerde uygulamaya destek geleceği söyleniyor. Uygulamamızı diğer gimbal'ların uygulamalarından ayıran birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi uygulamada video kurgusu yapabiliyorsunuz. Tabii bu uygulama şu anda sadece kaba kurgu izin veriyor, kat kurgu izin veriyor. Detaylı olarak kurgu yapamıyorsunuz. Çektiğiniz görüntüleri, çektiğiniz videoları seçip kaba kurgusunu, kat kurgusunu yapabiliyorsunuz. Üstüne müzik ekleyebiliyorsunuz. Bu tarz bir uygulamamız var. Bu aslında hızlı, acele yetişmesi gereken işlerde çok detaylı
kurgu gerekmeyen işlerde işinizi görebilecek bir şey ama şu anda Türkçe ya da İngilizce bile dil desteği yok. Gördüğünüz gibi yukarıdaki yazılar Çince, Japonca değil. Video çekmeden önce arada güncellemesi var mı, güncelleme gelmiş mi, destek gelmiş mi diye kontrolünü yaptım ama şu anda henüz gelmemiş. Uygulama zaten biraz önce dediğim gibi çok yeni. Fiyatı da şu an 799 lira. Yani fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Videonun içinde de söylediğim gibi telefonumda 3 tane kamera var. Uygulamamız şu an tek kamerayı destekliyor, 3 kamerayı desteklemiyor. 4K desteği var. İlerleyen günlerde bu 3 kamerada destek geleceğini düşünüyorum. Şu anda desteklemiyor diğer kameraları. Ön kamerada da HD desteğimiz var. 1080p desteği var. 4K desteklemiyor ama bunun için zaten diğer uygulamaları kullanmanız gerekiyor. Diğer kamera uygulamalarını kullanmanız gerekiyor. Videonun içinde de bahsettiğim gibi ben diğer gimbal'ları kullanırken de Filmic Pro uygulamasını kullanıyordum. Bu gimbal'ı kullanırken de Filmic Pro uygulamasını yer kullandım. O uygulamada da eksikler var. Şöyle eksikler var. 240p çekerken log renk profilini seçemiyorsunuz. Yani ultra slow motion çekmek istediğiniz zaman belli renk profillerini sizi kısıtlıyor. Genel olarak gimbal ile ilgili izlenimlerim olumlu. Daha piyasada çok yeni. Bunun için birçok eksiğini göz ardı ettiğimi zaten söylemiştim. Şimdi Godox'tan bir ışık daha aldım. Yarın bir B-roll çekimimiz var. Bunu bir kafede gerçekleştireceğiz. Peter McKinnon videosundan gördüğüm B-roll tekniklerini uygulayacağım. Godox'tan VL150 modelini ve önüne P90L okta ışık modelini aldım. Şu an o ışığı yüzüme vurduruyorum setup'ımda. Onun testini yapıyorum. Onun testini de yarın videonun içerisinde bahsedeceğim. Anlatacağım ışığın özelliklerini, detaylarını. Şu an piyasada wireless özelliği kullanılarak telefondan gücünü artırıp azaltabildiğimiz tek ışık diyebilirim. Yani şöyle düşünün. Mesela bir tane stüdyo var. Stüdyoyu 5 fotoğrafçı kullanıyor. 10 tane ışık var ya da 7 tane ışık var. Her fotoğrafçı girdiğinde ışıkları tek tek ayar yapmayıp hazır profillerini, hazır güç değerlerini uygulamadan girdiği zaman, fotoğrafçı değiştiği zaman uygulama üzerinden tüm ışıkları, o 5 tane ışığı tek tek değiştirmek yerine ya da 7 tane ışığı işte tek tek değiştirmek yerine uygulama üzerinden profili seçip hepsini otomatikman kendi ayarlarına getirebiliyor. Böyle özellikleri var. Profilinizi kaydedebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi telefon üzerinden kontrolünü gerçekleştiriyorum. Uygulama üzerinden minimum %10'a düşebildiğimizi şu anda ben de öğrenmiş oldum. Artırıyorum. Godox'a bunu da raporlamam gerekiyor sanırım. Evet, videomu burada sonlandırıyorum. Videoyu izlediniz, her şeyi izlediniz. Godox ZP1 modeliyle ilgili düşüncelerinizi yorumlara belirtirseniz sevinirim. Gimbal ile ilgili fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorucu bir çekim oldu. Yeri geldi arkadaşlarımız sakatlandı. Yeri geldi düştüler, yuvarlandılar. Bayağı emek gösterildi bu iş için. Fedailerimiz oldu. Gazilerimiz oldu diyelim. Gazi.